Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Örgüm için böyle düğmeler kullandım. Alttan dikmeli ve koton ağırlıklı ip kullandım. Bugünkü videomuzda hırkanın yapımını göstereceğim. Sonraki videomuzda inşallah çiçekleri nasıl yaptığıma dair bir video çekeceğim. Evet, hazırsak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi yapıyoruz ve arkası için hırkamızın 110 tane zincir çekiyoruz. %110 zincirden sonra 1, 2, 3 ve 4. ilmeğe, 4. zincire trabzan yapıyoruz. Zincirin 3 ipi var ya, o ipin bir tanesini aşağıda bırakıp ikisini alarak trabzan yapıyoruz bu şekilde. Bir daha göstereyim. İki ipi alıp trabzan örüyorum. Zincirin sonuna kadar. Son trabzanı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ikinci sıram sık iğne. Her ilmeğin içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde 22 sıra trabzan öreceğim. Arkası için 22 sıra trabzan. Evet, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne halinde 22 sırayla arkayı kol evine kadar örüyorum. Şimdi 22 sırayı tamamladım. Burada kol evine gireceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane ilmek atlayıp ikincisine trabzanı yarım çekiyorum. Üçüncüye de trabzan yapıp yarım çekiyorum. Dördüncü ilmeğe de bir trabzan yapıp yarım çekiyorum. Sonra hepsini birden çekiyorum ve tamamlıyorum. Eksiltmeyi bu şekilde yapıyorum. Ve trabzanla devam ediyorum. Öbür ucuda da, öbür kenarda da aynı şekilde eksiltme yapacağım. Bu kenarda 5 ilmek kala eksiltmeye başlıyorum. Birinci trabzanı yapıyorum. Yarım çekiyorum. İkinciyi yapıyorum, yarım çekiyorum. Üçüncüyü yapıyorum, yarım çekiyorum. Bir tane ilmek atlıyorum. Son ilmeğe bir tane trabzan örüyorum. Yarım çekiyorum. Sonra hepsini birden çekip kapatıyorum. Ve dönüyorum. Sık iğne sıramı yapıyorum. Bu şekilde 3 sıra öreceğim. 3 sırada bu şekilde eksiltme yapacağım. Üç sırayı tamamladıktan sonra 3 eksiltme sırası tamamladıktan sonra eksiltme yapmadan düz bir şekilde 12 sıra daha öreceğim ve 3 eksiltme sırasıyla beraber toplamda 15 sıra örmüş olacağım ama bu X small bir ölçü. Siz bunu kendinize göre sayıları fazlalaştırıp mesela trabzan sayısını 15 yapmışken
17-18 yaparak kendi ölçülerinizi uyarlarsınız. Kol evini tamamladıktan sonra şu arkayı şöyle 22 tane şuradan 22 tane şuradan trabzan 22 trabzan bırakaraktan işaret koydum. Burayı biraz yükselteceğim, omuz üstü. Üç tane zincir çekiyorum burada. Bu benim 15. sıram. Kol evi girişinden itibaren 15. sıra. Evet, işaretlediğim yere kadar trabzan örüyorum. Sonra yarım trabzan örüyorum. Bir tane. Bir tane de sık iğne örüyorum. Ve işaretlediğim yere kadar ipimi kaydırarak yürütüyorum. İki ilmek kalana kadar ipimi kaydırarak devam ediyorum. 2 ilmek kala bir tane sık iğne, sonraki ilmeğe yarım trabzan ve işaret koyduğum yerden itibaren trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Bir tane zincir çekip dönüyorum ve sık iğnesini yapıyorum trabzanların üzerine. Tamamladıktan sonra ipimi kesiyorum. Burası tamam. Öbür tarafı da aynı şekilde öreceğim. İpi dikiş için uzun bıraktım. Şimdi ilmeği yapıyorum. Diğer tarafı öreceğim. Sık iğnesini. Bunu da şuradan alıyorum. Sık iğne, yarım trabzan ve trabzanın tepesinden alıyorum ilmeğimi. Bu taraftan geldiğim için buradan başlıyorum. İlmeğimi alıyorum ve sık iğne trabzanların üzerine sık iğne örüyorum. Kol evi genişliğinin sıra sayısı, şuradan başlamıştık eksiltmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. sırada arkayı tamamlamış olduk. 22 sıra eksiltmeden geldik. 15 sıra, 3 sıra eksiltip 12 sırada eksiltmeden devam etmiştik. 22, 15, 37 sıra. Ön için 60 zincir çektim ve aynı şekilde ördüm. 20 sıra ördüm. Çünkü 20 sıradan sonra yakayı gireceğim. 23. sırada kol evini gireceğim. Evet, arkayı ördüğüm şekilde 60 zincir çektim. İlk sırayı trabzan ördüm. İkinci sırayı sık iğne, trabzan, sık iğne şeklinde 20 sıra ördüm.
Şimdi 21. sıradayım. 23. sırada kol evine gireceğim. 21. sırada yaka için eksiltme yapacağım. Bunun için 4 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Ve ilk ilmekten başlayıp bir tane trabzan yapıyorum, yarım çekiyorum. İkinci ilmeğe bir tane trabzan, yarım çekiyorum. Üçüncü ilmeğe bir tane trabzan, yarım çekiyorum. Dördüncü ilmeğe bir tane trabzan, yarım çekiyorum ve hepsini birden kapatıyorum. Sonra trabzanla devam ediyorum uca kadar. Son trabzanı da örüyorum. Bir zincir çekip sık iğne sırasına geçiyorum. Son sık iğnemi de yapıyorum. Ve yine 4 tane zincir çekip dönüyorum aynı şekilde. Birinci ilmeğe bir tane trabzan, yarım çekiyorum. İkinciye bir tane trabzan, yarım çekiyorum. Üçüncüye bir tane trabzan, yarım çekiyorum. Dördüncü trabzanı da yarım çekip sonra hepsini birden kapatıyorum. Trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan yaparak gittim, sık iğne yaparak döndüm. Son sık iğneyi de yapıyorum. Yine 4 tane zincir çekip dönüyorum. Aynı şekilde eksiltmeyi yapıyorum. Yine hatırlatmak istiyorum. Yaptığım ölçüler çok küçük. Lütfen bunu göz önünde bulunduraraktan kendi ölçünüze göre yapın hırkanızı. Şimdi bu yakanın 3. eksiltme sırasıydı. Bu sıranın sonunda kol evini de gireceğiz. Sıranın sonu. Ve şöyle göstereyim. 5 tane ilmek kala eksiltmeye başlıyoruz. 2 tane trabzan yaptım, yarım çektim. Bir tane daha yapıyorum, yarım çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum, son ilmeğe yarım trabzan, sonra hepsini birden çekiyorum. Trabzanı yarım çekip hepsini birden çekiyorum. Hepsini birden çektim, ilmek yaptım ve dönüyorum sık iğne sırasına. Bu da kol evi girişinin ilk eksiltme sırasıydı. Zaten arkada nasıl yaptığımızı hatırlarsınız. Evet, arkada kestiğimiz eksilttiğimiz şekilde eksiltiyoruz. Şimdi yaka girişinin 3 sırasını bu şekilde eksilttikten sonra 4 zincir çekip dönüyoruz ve bundan sonrasını birinci ilmeğe bir trabzan, yarım çekiyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan, yarım çekiyorum ve ikisini kapatıyorum. Yaka eksiltmesi bu şekilde bitime kadar devam edecek. Kol evi girişini de sırasını da 3'e tamamladıktan sonra o da düz bir şekilde arkayı ördüğümüz gibi devam edecek. Kol evi eksiltmesinin son sırası, 3. son sırası. Evet, 3. sırayı da aynı şekilde eksiltiyoruz.
Ve bundan sonrası düz bir şekilde ilerleyecek eksiltme yapmadan. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Yaka tarafında iki trabzanı birleştirerek, kol tarafında düz örerek hırkamızın bu ön parçası 32 sıra olana kadar devam ediyoruz. Şimdi öteki parçayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu parçada yaka eksiltme yeri, yakayı girdiğim yer sıranın sonuna denk geldiğinden trabzanla bitiyor. Öbür taraf zincirle başlayıp trabzanla devam ediyordu. Burada trabzanla bitiyor. Sıranın sonu olduğundan dolayı. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 tane trabzan birden çekmişim. Bitiminde sıranın. 1 2 3 4 trabzan birden çekmişim. Sonrasında 2 trabzan birden çekmişim, devam etmişim. Şaşırmayın diye söylüyorum. Parçalarınız biri ters biri düz düşmesin diye söylüyorum. Bu başlangıçta zincir çekerek eksiltme yapmaya başlamışım. Burada şöyle tuttuğumda 1 2 3 4 tane trabzan eksiltmişim ama zincirle başlayarak eksiltmişim. Öbür tarafta trabzanla bitirmişim. Ve buna dikkat edersek örgülerimiz ters düz birbirine ters düşmeyecektir. Evet, parçamızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Şimdi kol yapımına geçeceğiz. Burada eksilttiğimiz yer, omuz üstü için işlediğimiz yer. Şunu kenara alalım. Şimdi kol yapımına geçeceğiz. Kol için 64 tane zincir çektim ve aynı şekilde ördüm. Evet, 4 tane zincir sayıyorum. 1 2 3 dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak başlıyorum. Yine aynı şekilde ipin biri altta kalacak. İkisi de trabzan yapımında kullanılacak şekilde. İpin birini altta bırakıyorum.
2 ipi alaraktan trabzan yapıyorum. Evet. Zincirin sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sık iğne ile dönüyorum. Bu şekilde 3 sıra öreceğim. 3 sıradan sonra arttırmaya geçeceğim. Arttırma yapacağımız sıralar bitene kadar her sırada sadece 2 tane trabzan arttıracağız. Şimdi bu 4. sıramız. 4. ve 5. sırada arttırma yapacağız. Bu 4. sıramızda 2 tane. Her sırada 2 tane. Şöyle kolu aldığımız zaman, şimdi göstereceğim, arttırmasını yapayım. Evet, aynı ilmeğin içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane arttırmış oldum. Ve devam ediyorum. Şöyle kolu bırakayım, göstereceğim. Şöyle ortadan ayırdığımızı düşünelim. Şurada bir tane arttıracağız. Bütün kol boyunca arttırma yaptığımız yerlerde. Şu tarafta da bir tane, herhangi bir yere üst üste gelmesin. Arttırmamızı bu şekilde yapacağız. Şimdi 4. ve 5. sırada arttırma yapıyoruz. 6. sıra düz. Şimdi şurada kol üstünde göstereyim. Üç sırayı ördük. 1, 2, 3. 4. ve 5. sırada 2 tane arttırıyoruz. 2'şer tane. 6. sıra düz. 7. ve 8. sırada arttırıyoruz. 9. sıra düz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sırada 2'şer tane arttırıyoruz. Sonra 22 sırayı tamamlayana kadar düz örüyoruz. Yani 18, 19, 20, 21, 22. sırada arttırma yapmadan düz örüyoruz. ...22 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 23. sırada eksiltmeye gideceğiz. Sık iğne sıramı da tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe yarım trabzan, üçüncüye yarım trabzan, dördüncüye yarım trabzan ve üçünü birden çekiyorum. Örgünün diğer ucunda aynı şekilde eksiltme yapacağım. Ve evet, bu şekilde 3 sıra öreceğim. Sıranın sonundayım. 5 ilmek var. Birinci ilmeğe bir trabzan yarım çekiyorum. İkinciye bir trabzan yarım çekiyorum. Üçüncüye bir trabzan yarım çekiyorum.
Bir tane boş bırakıyorum, atlıyorum, son ilmeğin içeri bir trabzan yapıp yarım çekiyorum ve hepsini birden kapatıyorum. Dönüyorum, tekrar sık iğne sırasındayım. ...23, 24, 25. sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi 26, 27, 28. sıralardaki eksiltmeyi göstereceğim. 4 tane zincir çekip dönüyorum 26. sıra için. Bir tane boşluk bırakmıştık ya. Sonraki 3 sırada bırakmadan eksilteceğiz. Evet, ikinci, üçüncü trabzanı da yarım çektim. Sonra hepsini birden kapatıyorum. Sonraki 3 sıramızda eksiltmeyi bu şekilde yapacağız. Bitimindeki eksiltmeyi de göstereyim. 26. sıranın bir trabzan yarım çekiyorum, ikinci trabzan yarım çekiyorum, üçüncü trabzan yarım çekiyorum ve hepsini birden kapatıyorum. Evet, 26, 27, 28. sıralar bu şekilde örülecek. Üç sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 29. sıranın yapılışına geçiyoruz. Şimdi 29, 30, 31 ve 32. sıralar için aynı şekilde nasıl öreceğiz onu göstereceğim. 4 zincir çekip döndük. 2 tane trabzan, 3 tane trabzan yaptık. Yarım çektik, sonra hepsini birden kapattık. Yanındaki ilmeğe bir tane trabzan yarım çekiyoruz. Onun yanındakine bir tane trabzan yarım çekiyoruz ve ikisini birden kapatıyoruz. Devamında yine bir tane trabzan yarım çekiyoruz. Bir tane daha yarım çekiyoruz ve ikisini birden kapatıyoruz. Üç taneyi kapattık. 2 taneyi kapattık. 2 taneyi kapattık. Bu 29, 30, 31, 32. sıralar bu şekilde eksiltilerek örülecek. Öbür tarafta da aynı şeyi yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek bıraktık. Birinci trabzanı yapıyoruz. Yarım çekiyoruz. İkinciyi yapıp yarım çekiyoruz. İkisini birden kapatıyoruz. Bu sıranın sonu. Sonlarda da böyle. Bir trabzan yarım çektik. İkinci trabzan yarım çektik. İkisini birden kapatıyoruz. Bir trabzan yarım çekiyoruz. Bir tane daha yarım çekiyoruz. Bir tane daha yarım çekiyoruz ve üçünü birden kapatıyoruz. 29, 30, 31, 32. sıraları bu şekilde eksilteceğiz. Şimdi 33 ve 34. sıradaki eksiltmeyi göstereceğim. Zaten son 2 sıramız. Evet, 3 tane trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum her birini. Sonra üçünü birden kapatıyorum. Ve trabzan örerek devam ediyorum. 3 tane trabzanı birleştirdim. Sıranın sonunda yine 3 tane trabzan. Bir tanesini yarım çekiyorum. İkinciyi yarım çekiyorum. Üçüncüyü yarım çekiyorum ve üçünü birden kapatıyorum. Sonraki sıramızda aynen bu şekilde örülecek ve bitiriyoruz. 34. sırada kol bitmiş oluyor. Son sıranın sık iğnesini unutmayalım. Sık iğne ile bitiriyoruz bütün parçaları.
Kolu tamamladık. Şimdi omuzlardan dikmeye başlayacağız. Nasıl diktiğimi göstermeme gerek görmedim. Göstermeye. Parçalarımızın düz tarafı, örgülerimizin düz tarafı birbirine bakacak, içeriye bakacak şekilde koyuyoruz. Ters yüzleri dışa bakacak şekilde koyuyoruz ve omuzlardan dikiyoruz. Önce omuzları dikiyoruz. Sonra kolu birleştiriyoruz omuza. Onun da düz tarafını içeriye katlıyoruz. Ters tarafı dışarıda kalıyor. Bu şekilde önce omuzlar, sonra kollar. Sonra da isterseniz kol ucundan başlayarak, isterseniz etek ucundan başlayarak buradan şöyle kolla beraber şu şekilde dikiyoruz. Ya da koldan başlayıp tam tersi buradan alıp böyle eteğe doğru dikiyoruz. Evet, şimdi dikişimi yaptım ben. Sık iğne gideceğim. Yakadan başlayacağım. Omuz üstünden başlayacağım. Pardon, etek ucundan başlayacağım. Ve yukarı çıkıp yakadan döneceğim. Tekrar gelip etek ucunda sık iğneyi bitireceğim. Bunun için ilmeğimi yapıyorum. Şuradan alıyorum. Sık iğnemizi yaparken trabzan ya da zincir tarafına fark etmez. Sık iğnemizi yaparken fazla yapıp fazla doldurup o boşlukları fazla doldurup şişirmeyelim. Az doldurup eksik yapıp germeyelim örgümüzü. Buna dikkat edelim lütfen. Örgümüz ne kadar sık iğne istiyorsa ona göre dolduralım. Şimdi 3 tane trabzandan sonra 5 tane zincir çektim ve şu sık iğne arasına şöyle düğme için ilmek açtım. Tekrar sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 2 ilmek arasında 3 sıra trabzan bırakıyorum. Evet, 1 2 oldu. Bir sıra daha öreceğim trabzanı. Bir sıra daha geçeceğim. Ondan sonra bir ilmek daha açacağım. Bu şekilde ilmekleri sıralayacağım. Sonra komple etrafını dönüp sık iğnemi tamamlayacağım. Etek ucuna sık iğne yapmıyorum. Kol ağzına da yapmadım. Siz istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde öreceğim ve dönüp öteki etek ucunda, eteğin öbür ucunda bitireceğim. Şuradan dönüyorum ve şurada bitiriyorum. Sonra da düğmelerimi dikeceğim. Denk getirerekten. Sık iğnelerin olduğu aralara denk getirdik zaten ilmeği. Düğmeleri de o aralara dikeceğiz. Yakasına da çiçekleri takmak için düğme dikeceğim. Evet, bu şekilde. Önce çiçeklerinizi bir koyun, bakın, ondan sonra hani neresi istiyorsa oraya düğme dikerseniz. Şöyle arkasına da diktim. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yapacak olanlara kolay gelsin.